Kanserde bilinen birçok risk faktörü mevcut. Bunları iki temel sınıfa ayırmak mümkün. Bunlardan birincisi kontrol edilebilecek risk faktörleri. Bunlardan da bir alt grubu davranışsal risk faktörleri dediğimiz sigara, yeme içme alışkanlıkları diyebiliriz. Sigara şu anda birçok kanser türünde en önemli risk faktörü. Yani kanserden nasıl korunabilirim sorusunu soran bir kişinin ilk yapması gereken sigara içiyorsa sigarayı bırakmaktır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü tek başına birçok risk faktöründen daha etkin. Yine davranışsal bir diğer risk faktörü ve kontrolümüz altında olan risk faktörü de beslenme alışkanlıkları. Kanserden korunmanın en etkin yollarından biri de uygun diyetlerle uygun şekilde beslenmek ve kilo fazlalığından kaçınmaktır. Artık kesinlikle biliyoruz ki obezite ile birçok kanser arasında yakın ilişkiler söz konusu. Yine kontrol altına alınabilecek diğer risk faktörleri ise davranışsal faktörlerden sonra çevresel risk faktörleri dediğimiz risk faktörleri. Bunlar nelerdir? İşte maruz kaldığımız bir takım kimyasal boyalar, ultraviyole ışınları, işte kullanmış olduğumuz hava, su ve aynı şekilde mesela asbest belli meslek grupları için risk faktörü olabiliyor. Bunlardan da yine aynı şekilde kaçınmak mümkün. Ancak bütün risklerden her zaman bu derece rahat kaçınmak mümkün olamayabiliyor. Bazı risk faktörleri var ki bizim kontrolümüz dışında gelişiyor. Bunlardan bir tanesi mesela biyolojik faktörler. Cinsiyete bağlı, yaşa bağlı, ırka bağlı, tene bağlı bir takım kanserlerin risk faktörü olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunları çok değiştirmek elimizde değil. Bir diğer elimizde olmayan risk faktörü ise genetik faktörler dediğimiz risk faktörleri. Burada karıştırılmaması gereken konu kanser kalıtsal mıdır değil midir sorusunun cevabını da bulmak önemlidir burada. Şu bir gerçek ki bilinen kanserlerin %90-95'i aslında kalıtsal değildir. Ancak genetik yatkınlık vardır. Yani kalıtsal terimi ile genetik teriminin birbiriyle karışmasından kaynaklanan bir sorun var burada. Burada kansere zemin hazırlayan hazır bozuk genlerin aileden alınmasından ziyade aileden sağlam bir şekilde çocuğa geçen genlerde, bir takım genlerde kansere duyarlılığın olması söz konusudur. Dolayısıyla kanser birçok vakada kalıtsal olmaktan ziyade daha çok genetik bir hastalık olarak değerlendirilebilir. Ancak bu şu anlamada gelmesin, bazı kanser türlerinde kalıtsal yatkınlık da vardır. Mesela meme kanseri bunların en başını çeken kanserlerden biridir. Herhangi birinin ailesinde, annesinde ve yakın çevresinde meme kanseri varsa bu kişi de risk grubu olarak kabul edilebilir ve tarama programı da ona göre düzenlenebilir. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 genleri dediğimiz genler bu tür insanlarda yine aynı şekilde kalın bağırsak kanserleri, kolon kanserlerinde de bir takım genetik duyarlılıkların olduğunu söyleyebiliriz.